Beşinci modülümüzde engel türleri ve uyarlanmış spor dalları konusundan bahsedeceğiz. Bu modülde farklı engel türleri için uyarlanmış spor dallarını ve antrenman tekniklerini inceleyeceğiz. Bunun yanında her engel grubunun özel ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebileceğini de konuşuyor olacağız. Sporun engelli bireyler için yalnızca fiziksel fayda değil, aynı zamanda sosyal bütünleşme ve özgüven kazanımı açısından da ne kadar önemli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Modülümüzde az önce de bahsettiğim gibi engelli bireyler için uyarlanmış antrenman teknikleri ve farklı engelli grupları için uygun spor türlerinin temel özelliklerine bakacağız. Antrenman tekniklerine baktığımızda engelli bireylerin spor yaparken ihtiyaç duyabilecekleri antrenman teknikleri engel türüne göre büyük farklılık gösterebilir. Bu nedenle antrenmanları planlarken şu noktaları göz önünde bulundurmalıyız arkadaşlar. Fiziksel engelliler için üst vücut odaklı egzersizlerle kas ve iskelet sistemini destekleme, tekerlekli sandalye kullanırken denge, itiş gücü ve çeviklik kazandıran tekrarlar, rehabilitasyon temelli programlarda düzenli esneme ve germe egzersizleri, görme engelliler için sesli veya dokunsal yönlendirme ile hareket doğruluğunu sağlama, antrenör rehberliğini güçlendiren el temaslı veya baston destekli yürüyüş ve koşu çalışmaları, ekipmanların ses çıkaran versiyonlarını kullanarak koordinasyon arttırma, işitme engelliler için görsel komutlar ve işaret diliyle etkili iletişimi sağlama, hakem, antrenör ve takım arkadaşlarıyla işaret bazlı stratejiler geliştirme, ışık veya bayrak gibi görsel uyarıcıların kullanımı, zihinsel engelliler için bol tekrara dayalı basit hareket kalıplarıyla öğrenme hızını artırma, odaklanma süresi kısa olabileceğinden dikkat çekici ve eğlenceli istasyonlar kurma. Kolaydan zora doğru ilerleyen adımlarla motivasyonu sürekli yüksek tutma. Bu teknikler engelli bireylerin spor yaparken daha rahat, keyifli ve güvenli hissetmelerini sağlayacaktır. Fiziksel engelli bireyler için uyarlanan sporlar, tekerlekli sandalye kullanımı, protez desteği ve özel antrenman teknikleri ile oynanabilir. Bunlardan ilki tekerlekli sandalye tenisidir. Standart tenis kurallarına büyük ölçüde bağlı kalarak oynanan ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun hale getirilmiş bir branştır. Kol ve üst gövde güçlendirme egzersizlerini de içeren antrenmanlar kort performansını arttırabilir. Tekerlekli sandalye basketbolu takım çalışmasını, dayanıklılığı ve hızlı karar alma becerilerini geliştiren popüler bir engelli spor dalıdır. Tekerlekli sandalye üzerinde dengeli hareket etme, hızlı top sürme ve pozisyon alma becerileri bu spor dalı için büyük önem taşımaktadır. Ampute futbolu, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin koltuk değnekleriyle oynadığı dayanıklılık ve denge gerektiren bir spor dalıdır. Dayanıklılık geliştiren sahada koşu ve top hakimiyeti alıştırmaları önerilir. Paraatletizm, koşu, uzun atlama, disk atma gibi branşları içeren ve farklı engel gruplarına göre kategorilere ayrılan bir spor dalıdır. Protez kullanımı, sandalye ile koşu veya özel destekli uzun atlama gibi varyasyonlar bulunur. Görme engelliler için sporlara bakalım şimdi de. Görme engelli bireyler için tasarlanan sporlar, dokunsal algı, sesli yönlendirme ve taktiksel becerilerle oynanır. Bunlardan ilki görme engelliler futboludur. Oyuncuların işitsel duyularını kullanarak yönlendirdiği içinde zil bulunan bir topla oynanan rekabetçi bir futbol oyunudur. Golbol, takımların içinde ses çıkaran topu rakip kaleye göndermeye çalıştığı ve yalnızca görme engelliler için tasarlanmış bir spordur. Takım içi iletişim çok önemlidir. Bu yüzden sessizlik kuralları öne çıkmaktadır.
Görme engelliler için başka bir spor dalı, görme engelliler judo. Sporcuların dokunma duyularını kullanarak rakipleriyle mücadele ettiği, kuvvet, denge ve stratejiye dayalı bir dövüş sporudur. Hakemler müsabakada yönlendirmeyi dokunsal veya sözlü komutlarla sağlarlar. Tandem bisiklet yarışı, görme engelli bireylerin bir rehber sporcu eşliğinde 2 kişilik özel bisikletlerle yarıştığı bir dayanıklılık sporudur. Anahtar nokta rehberle sporcu arasındaki uyum ve koordinasyondur. Şimdi işitme engelliler için sporlar neler onlara bakalım. İşitme engelli bireyler için tasarlanan sporlar, görsel sinyaller, ışıklı hakem kararları ve işaret diliyle iletişim kurma teknikleri kullanılarak uygulanır. Bunlardan ilki sessiz futboldur. Hakem düdüğü yerine bayrak işareti ve görsel sinyallerin kullanıldığı işitme engellilere uygun bir futbol türüdür. Oyuncular takım arkadaşlarıyla göz kontağı ve el işaretleri yoluyla iletişim kurarlar. İşitme engelliler atletizmi. İşitsel başlama komutları yerine ışıklı sinyaller veya bayrak hareketleriyle başlatılan yarışları içeren bir spor dalıdır. Sporcular hakem ve antrenör iletişimini çoğunlukla işaret diliyle sürdürürler. İşitme engelliler voleybolu. Oyuncuların işaret dili ve görsel komutlarla iletişim kurduğu, hakemin düdük yerine bayrak işaretleri kullandığı voleybol branşıdır. Birçok farklı branşta hem amatör hem de profesyonel işitme engelli sporcuları bir araya getiren bir daldır. İşitme engelliler yol bisikleti. İşitsel komutlar yerine ışıklı veya el sinyalleriyle yönetilen dayanıklılık ve hız gerektiren bir bisiklet yarışıdır. Takım stratejilerinde kısa ve net işaretler önem taşır. İşitme engelliler olimpiyatları. İşitme engelli sporcular için düzenlenen birçok farklı branşı kapsayan uluslararası en büyük organizasyonlardan biridir. Ve son olarak zihinsel engelliler için sporlara bakalım. Zihinsel engelli bireyler için sporlar, motor becerileri geliştiren, bilişsel fonksiyonları destekleyen ve sosyal etkileşimi teşvik eden branşlardan oluşur. Bunlardan ilki atletizm. Koşu, uzun atlama ve gülle atma gibi dallarla zihinsel engelli bireylerin fiziksel gelişimi ve dayanıklılığını arttıran bir spor dalıdır. Kısa mesafe koşular veya basit atma çalışmalarıyla dayanıklılık ve özgüven artar. Yüzme hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayan, vücut farkındalığını arttıran ve bireysel gelişimi destekleyen bir spor dalıdır. Tekrarlı ve basit talimatlarla uygulanan yüzme teknikleri öğrenme sürecini de hızlandırmaktadır. Özel olimpiyatlar, zihinsel engelli bireylerin yetkinliklerine uygun seviyelerde rekabet edebildiği, küresel çapta düzenlenen bir organizasyondur. Sonuç olarak engelli bireylerin spora katılımını artırmak için her engel grubuna uygun spor branşlarının geliştirilmesi ve özel antrenman tekniklerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Fiziksel, görme, işitme ve zihinsel engelli bireyler için tasarlanan spor dalları, bireylerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda antrenman yöntemleri engel türüne göre uyarlanmalı ve erişilebilir spor uygulamaları daha çok yaygınlaştırılmalıdır. Bu modülümüzde de bahsedeceğimiz konular bu kadar arkadaşlar. Sıradaki modülde kapsayıcı spor ortamı nasıl oluşturulur konusunu ele alacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.